Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle herkesin de bildiği gibi hanım dilendi, bey beğendi motifiyle geldim. Umarım sizlerin de beğenisini alır. Yapımı çok kolay, keyifli, zevkli bir örnek. 4 renk ip kullandım ben burada. Sizler de dilediğiniz tonlarda kullanabilirsiniz. Hatta sürton bile yapabilirsiniz. Şimdi iplerimden bahsedeyim birazcık. Pembe, koyu pembe, gri ipim aynı marka. Şu üçü. Hemen kenara alıyorum. Pembe ile griyi yakıştırdığım için bu şekilde kullandım. Beyaz ipim de aynı kalınlıkta. Kalınlıklarını aynı seçmeye dikkat ettim tabii ki. Böyle bir örnek ördüğüm için. Renk geçişi çok olan örneklerde ip kalınlığı aynı olursa daha güzel duruyor. Biri ince biri kalın olursa sıkıntılı oluyor. Beyaz ip aynı kalınlıklarda. Alize Burcu. Hemen yapımına da geçelim. Gri renkle başlıyoruz ilk etapta. Beyaz rengi en son gidiyoruz. Her renk iki sıradan oluşuyor. Sadece beyaz renk olan bir tek sıra. Yapımı gayet kolay. İp 2,5 milimde tığ kullanıyorum. İpimi sabitledim. 4 zincir çekiyorum. İlk çektiğim zincirin tepesine girip bir yuva elde ediyorum. Bu şekilde kaydırma yöntemiyle kapatıp 2 zincir çekiyorum burada. Üzerine dolayıp yuvanın içine girip trabzan örüyorum. İlk çektiğim 2 zinciri de trabzan olarak kabul ettiğim için bu aşamada burada 3 tane trabzan örüyoruz. Zincirle beraber 3 oluyor. Araya 2 zincir, tekrar yuvanın içine giriyoruz. Üç tane trabzan ördüm. Tekrar 2 zincir. Yuvanın içine 3 trabzan daha örüyorum. 2 zincir. Bunları bir grup halinde düşünürsek 1 2 3 grup olarak ördük. Tekrar bu kısma 3 tane trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Bakın. Şu kısım 1 2 3 4. İlk çektiğimiz zincirin tepesine girelim. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. Örneği çeviriyorum. Şimdi çalışmamızı bu yuvaların içine yapacağız. Yuvanın içine girdim. 3 tane trabzan örüyorum. Zincirimi de sayarak artı 2 trabzan, 3 trabzanım oldu. 2 zincir çekiyorum. Yuvanın içine girip 3 trabzan daha örüyorum. Bu şekilde üzerine alıyorum. Aralarda zincir çekmiyorum. Bir diğer yuvanın içine girip 3 tane trabzan örüyorum. 2 zincir. Tekrar yuvanın içine girip 3 trabzanımı örüyorum.
Üzerine doluyorum. Aralarda dediğim gibi zincir yok. Bir diğer yuvaya geçiş yapıp aynı işlemi uyguluyorum. İki zincir çekiyorum. Yine aynı yuvanın içine 3 tane trabzan örüyorum. Tekrar üzerine doluyorum. Diğer yuvaya geçiş yapıyorum. Üç tane trabzan ördüm. 2 zincir. Tekrardan 3 tane trabzan örüyorum. Ve sıra sonuna kadar geldik. İlk çektiğimiz zincirin tepesine giriş yaparak kaydırma yapacağız burada. Bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. Diğer rengimize geçiyoruz. Şöyle gri renk. Örneğimizi şimdi şurada bitirdik. Bu şekilde giderek ters çeviriyoruz. İstediğiniz köşeden başlayabilirsiniz. Ben şu köşeden başlayacağım. İpimi sabitledim. Bu ipi de hemen sıkılamak için zincirlerin arasından götürüyorum. Bakın bu şekilde 3 zincir çektim. Aynı boşluğa batıyorum. İki tane trabzan ördüm. 3 zincirim de burada. 3 trabzan oluyor. Zincirimi de sayarsak. Bir sonraki bakın boşluğa geçiyorum. 3 trabzan örüyorum. Bir sonraki köşeye geliyoruz. 3 trabzan örüyorum. 2 zincir, tekrar aynı yuvanın içine 3 trabzan daha örüyorum. Köşeyi tamamladık. Burada sadece şöyle bir köşe, iki kenar öreceğiz. Artık devamında bu şekilde öreceğiz. İki kenar üzerinden çalışmaya devam ediyoruz. Üç tane de trabzan buraya ördüm. Devam ediyorum. Üç tane de trabzan buraya ördüm. Bakın şöyle başladık. Devam ediyoruz. Buradayız. 3 zincir çekiyorum. Örneğimi çeviriyorum. Üzerine dolayıp boşluğun içine giriyorum. Burada da trabzanlarımı örüyorum. Şöyle bir köşe elde ediyoruz. Sonraki yuvaya geçiş yapıyorum. Tekrar köşeye geldim. Aynı işlemi uyguluyorum burada da. 3 trabzan, 2 zincir ve aynı yere 3 trabzan daha örüyorum. Sırayı devam ediyorum. Sıra başına kadar 2 tane boşluğumuz kaldı. Onlara da 3'er tane trabzan örelim. Trabzanlarımı ördüm. Bakın şimdi buradayım.
Burada üzerine alıyorum. Şu kısımdaki zincirin tepesi kısmına giriyorum. İpimizi keselim. Üzerine alalım. Evet. Burada da bir trabzan örüp bir zincir çekip ipimizi keselim. Örneğimizi tekrar düz tarafına çeviriyoruz. Diğer renge geçelim. Şu kısımdan başlıyoruz. Başlama tekniğimiz yine aynı. Bir zincir çektim. Şöyle önce sabitledim. Bir zincir çekiyorum. Şu ipimi de aralardan götürerek fazla dolaştırmıyorum. 3 zincir çektim. Aynı yere 2 trabzan örüyorum. Burada kalan ipi de bu şekilde alttan götürerek saklayacağım. Üzerine alıyorum. Bir sonraki boşluğa 3 tane trabzan örüyorum burada. Bu şekilde bu boşluklara devam ediyoruz. Köşeyi de dönelim. Bakın 3 tane trabzan yaptım. Köşe kısmına geldim. 3 trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa 3 trabzan örüyorum. Ve köşeyi dönüyoruz burada. Devamında ise boşluklara, bu boşluğun içine de 3'er tane trabzan örelim. Dönüşünde beraber yapalım. Köşeye kadar geldim. Buradaki boşluğun içine de 3 tane trabzan ördüm. Şöyle sayabiliriz. 1, 2, 3 tane tekli trabzanlarımız var. Burada çift battığımız var. Buradan da 1, 2, 3. Şimdi 3 zincir çekerek dönüş yapıyoruz. Örneğimizi çevirip yine boşlukların içine trabzan örüyorum. Aralarda zincir çekmiyorum. Köşeye kadar gelelim. Köşeye geldim. Burada da farklı bir işlem yok. Aynısını tekrar örüyoruz. 2 zincir, yine aynı boşluğa. Evet. Bu şekilde boşlukların içine üçlü trabzanlar örerek sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. Burada çektiğimiz 3 zinciri dönüş yaparken ilk başta çektiğimiz zincirin tepe kısmına girerek bir trabzan oluşturuyorum. Zincirimi çekip ipimi kesiyorum. Örneğimi hemen bu şekilde tekrar çeviriyorum. Hafif bir volanlama olursa, böyle büzme olursa sıkıntı yok. Yukarı çıktıkça o düzeliyor.
Şimdi beyaz rengimize geçelim. Yine aynı şekilde şu boşluktan ipi kopardığımız yerden girişi yapacağız. İpimi sabitledim. Tekrar zincir çekiyorum. 3 tane zincir çekiyoruz. Bu boşluğun içine trabzan örüyoruz. 3 tane. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 3 tane trabzan örüyorum. Burada bir zincir çekiyorum. Son sırada. Bakın. Devam ediyorum. Boşluğun içine giriyorum. Trabzan örüyorum. 3 tane. Bir zincir çekiyorum. Tekrar boşluklara trabzan örmeye devam ediyorum. Bir zincir, trabzanlara devam ediyoruz. Tekrar bir zincir çekiyorum. Görüntüsü bu şekilde. Köşe kısmına geldik. Üç zincir çektim. 2 trabzan, pardon. 3 trabzan ördüm, 2 zincir çektim. 3 tane trabzan aynı yere örüyorum. Bir zincir boşluklarda çekiyorum. Bu son sıramız. Siz dilerseniz devam ederek biraz daha büyütebilirsiniz. Evet. Boşluklarda birer zincir, köşelerde 2 zincir, her bir boşluğa 3 tane trabzan, köşelere aynı işlemi 2 defa uyguluyoruz. Şu köşeye kadar gelelim. Buradan yerlerini göstereceğim. Köşeye geldim, köşeyi de döndüm. Bir zincir çektim. Burada koyu pembenin bittiği yere boşluğa giriyorum. Buraya 3 trabzanımı örüyorum. Bir zincir boşluklarda çekiyorum aralarda. Bakın gri'nin başladığı yer, açık pembenin bittiği yer gri. Hemen bu ara kısma da bir tane örüyorum. Bir tane derken 3 trabzan örüyoruz. Bir zincir çektim. Gri olan boşluğa geçiyorum. Tekrar 3 trabzan bitirdim. Boşlukta bir zincir. Köşeyi dönüyoruz. Üç trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa tekrar 3 trabzan örüyorum. Bir zincir. Bakın burada bitirmiştik. Bu ipi de bu şekilde devam ettirip saklayacağım.
İki gri'nin arasına giriyorum. Bir zincir çekiyorum. Gri ile gri'nin sonu pembenin başı. Bu kısma geçiyorum. Üç tane de trabzan ördüm burada. Bir zincir devam ediyorum. Pembenin içine giriyorum. Diğer pembe başlıyor. Bu kenarlarda belki kestiremeyebilirsiniz. O yüzden böyle ayrıntılı anlatmak istedim. Evet, bir zincir çektim. Başlangıç noktamıza geldim. Burada zincirin tepesine girip kaydırma yöntemiyle sabitliyorum. Biraz da iplerim görünüyor. Evet, bu şekilde iplerimi temizleyeyim. İpimi de keseyim. Evet, iplerimi temizledim. Renkleri çok güzel. Çok beğendim ben bu renk tonlarını. Sevdiğim renklerde. Bunlardan yatak örtüsü örebilirsiniz. Battaniye, yelek, koltuk şalı, kırlent birçok alanda kullanabilirsiniz. Şu şekilde birleştirerek, eğer birleştirme videosu da isterseniz yorumlarda belirtirseniz videosunu da çekebilirim. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.